Sevgili ünlü astrolog İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümran Keleş de burada moderatörümüz ve İpek Hanım şimdi notlarını da önüne aldı. Merak edilen konularda biraz sonra yorumlarına başlayacak. İpek hoş geldin. Merhabalar, hepinize hoş. Ben de aslında izleyicilere de hoş geldin demek istiyorum. Bütün sizin aboneleriniz aynı zamanda bizi takip eden YouTube'dan. Bu arada özür dilerim, sesim pek fazla çıkmayacak. Biraz ses problemim var. Bir de alerji oldum gözlerimden. Az önce Bilal abi diyor ki 10 dakika geç kaldık. Evet, özür diliyorum, benim yüzümden oldu. Çünkü rimeller alerji yaptı. Hem de en iyi şeyleri kullanıyorum ama herhalde alerjik bir durumum var. Sildim, o yüzden geç kaldım. Kusuruma bakmayın ne olur. Hoş geldiniz Caner'cim, merhabalar. Ümran merhaba. Evet, bütün katılımcılara buradan selamlar gönderiyorum. Hepinize öncelikle güzel hafta sonları diliyorum. Gökyüzü çok güzel, bugün onu da konuşacağız. Ama Cuma günü biliyorsunuz en hayırlı gün, benim de en sevdiğim gün. Gönlünüzden ne dileğiniz varsa, ne istiyorsanız, bereketiniz, aşkınız, eviniz, çocuğunuz, çoluğunuz, yuvanız, işiniz, üstünüzde enerji mi var yok mu? Acaba nasıl kurtulabilirim? Dua, tevekkül, bunları yapacaksınız. En önemlisi bu. Hepinize buradan bütün pozitif enerjilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüzün istediği gibi olsun inşallah. Bugün içerisinde doğanlarınız varsa da doğum günleri kutlu olsun. Biliyorsunuz Güneş Kova burcunda olduğu için sevgili kovalarla ilgili de yorumlar yapacağım az sonra. Hemen bir anda katılımımız çoğaldı bugün, herhalde hafta sonu diye. Evet, konularımızı biliyorsunuz Bilal Özcan'a bırakıyoruz. O söylüyor, ben de astroloji yorumlarını yapıyorum size. Hadi bakalım. Hoş geldiniz hepiniz tekrar. Lydia, bonjour Lydia. Caner özel abonem ve moderatörümüz. Sevgili Caner de burada. Hoş geldiniz hepiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun bizi izlediğiniz için minnettarız sizlere dostlar. Ve son dakika gelişmesiyle başlayalım magazin haberlerini konuşmamıza. Ufuk Özkan'a aranan donör bulundu. Bunu kardeşi Evet. oyuncu Umut Özkan açıkladı. Çok şükür müjdeler olsun diyeceğim. Geçen en son yayınımızda konuşmuştuk. Siz söylemiştiniz bana. Ben de bulunacağını söylemiştim. Bulundu ama inşallah hayırlı olur. İnşallah şifasını verir Rabbim. İnşallah şöyle dedi kardeşi yayınladığı mesajda. Çok şükür donör arayışımızda artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç yaklaşık %90 olumlu ilerlemektedir. Devam etmesi halinde her şeyin bu şekilde olumlu devam etmesi halinde pazartesi doktorlarıyla birlikte sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız dedi. Şimdi buradan pazartesi ameliyat mı gerçekleşecek, sonucu paylaşıyor olacağız yoksa donörle ilgili sonucu mu, yani artık bu donörle devam edeceğiz, operasyon gerçekleşecek bu donörle, bunun neticesini, tıbbi neticesini pazartesi alacağız mı demek istedi. Burası muallakta ama bazı sayfalar Ufuk Özkan'ın geçmişte birlikte çalıştığı bir kameraman arkadaşının donör olacağını yazıyorlar. Hayırlısı olsun hakkında, değil mi? Ben her zaman dünyada en önemli şey sağlık derim. Bunun üzerine de hiçbir şey söylemem. Ama ben çok güzel enerji gönderdim ona. Dualar ettim. Allah'tan Allah ya razı Şafi olsun. niyetine şifalar diledim. O donerin bulunması için gerçekten çok çaba sarf ettim. Enerjilerimle dua ettim. Vallahi 3-4 gün önceki yayında konuştuk sizle. Yani en son geçen haftaki yayında. Hatta donerin tutmadığını söylediniz siz ama ben olacak dedim ama yine Allah bilir. Yine söylüyorum, ey büyük Allah'ım, her zaman diyorum Fatih'imle gerçekten Allah diyorum şifaların en güzelini versin ya Rabbim. Dedin. Angelica, hola Angelica, hola Mirta, hola Mirta. Ve bize dünyanın her yerinden yazan dostlar, Svitlana teşekkürler. Ve Andorra'dan yazan, Andorra'dan yazan Ay arkadaşımıza da keşke diyorum, yani bizi davet etse de gitsek bir Andorra'ya. Kendisini de görürüz. Bir kayak mı yapsak orada, ne yapsak? Çok severim Andorra'yı. Vallahi Andorra'ya billahi çok severim. Hep gideriz de böyle inşallah. içimde kalmıştır Ukde, biliyor musun? Yıllardır gitmek isteyip de aslında gidebilecek maddi imkana da sahibim. Ama sanıyorum herhalde o enerjiye sahip değilim. Çünkü bakıyorum da
Yani çok istediğim yerler var. Başta Küba olmak üzere bu 2 yeri tekrar ziyaret etmek istiyorum. Küba'ya hiç gitmedim ama Andorra benim için çok özel bir yer. Gümrüğün olmadığı, verginin olmadığı, dilebildiğin kadar valizleri doldur getir parfümlerle. Anladın? O kadar ucuz. Dünyada Evet. hiç göremediğin kadar ucuz yani. Evet, Küba'ya gittim ben. Küba'da da insanlar müthiş sıcakkanlı. Öyle mi? Evlerin kapısı zaten açık, gece gündüz açık. Hırsızlık falan hiçbir şey yok orada. Ve seni de evine misafir etmek için can atıyorlar. Ailece seni ağırlıyorlar. Gece burada yat diyorlar. Otelde Küba'dakiler. bizde misafir ol diyorlar. Sana sabah kahvaltı çıkarıyorlar. Öğlen yemek çıkarıyorlar. Seni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kübalılar çok sıcakkanlı insanlar. Ne kadar güzel görüyor Evet. musun? Ben de bir kere daha gitmeyi çok ama çok istiyorum. Ama Bilal Hayat. abi Andorra da öyle. Andorra da öyle. Andorra da sonuçta İspanya bağlantılı. Fransa'yla yani İspanya ve Fransa'nın ortasında kalmış bir yer ama Evet. İspanya kültürü var yine. İnsanlar cıvıl cıvıl, ne bileyim mutlular. Tabii ki milliyetçilikleri tartışılır. Tabii, hep söylerim her yayınımda da bildikleri halde lisanlarını kendi bildiklerini konuşurlar. Asla ona İngilizce bir soru sor cevabını bile vermez. Aşırı milliyetçi bir ırk. Buradan da dinliyorlarsa Andorralılara da selam olsun. Andorralılara ve dünyanın her tarafından bizi izleyen dostlara selam olsun. Latin Amerika'dan o kadar çok izleyenimiz var ki, yani Andorra tabii Avrupa'da, fakat İspanyol kökenli diğer ülkelerden o kadar çok izleyenimiz var ki bazen şimdi altyazılar, arkadaşlar, YouTube'un çok güzel bir yönü var. Bizi dünyanın her tarafından izleyen konuklarımız için YouTube altyazılar, onların dilinde dünya üzerinde 250-300 yaklaşık ülkenin dilini altyazı olarak YouTube size sunuyor. Videonuz yayınlandıktan sonra YouTube videonuzu yapay zeka aracılığıyla tarıyor. Yani herhangi bir yasaklı bir şey konuşmuş musunuz? Hakaret, küfür, şu bu filan ya da suç olabilecek bir şey ve tarıyor. Bu tarama bittikten sonra 15-20 dakika sürüyor bu tanıma. Dünyanın her tarafından paylaşılan videolar için geçerli. Bu tarama bittikten sonra artık yayına hazır sizin okey veriyor YouTube ve o sırada altyazılar, dünyanın her dilinde altyazıları size sunuyor YouTube. O satıra giriyorsunuz ve başlıyorsunuz tek tek altyazıları, hemen her bir altyazının yüklenmesi 5-6 saniye. Her bir dilde altyazıları yüklüyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani 15 dakika sonra sizi izleyen 80 ülkenin altyazısı, dili yüklenmiş oluyor ve sizin konuşmalarınız onların dilinde altyazı olarak onlar seyrederken önlerine geliyor. Müthiş bir şey. Ve İspanyolca izleyenler bizi o kadar fazla ki, Latin Amerika, bütün Latin Amerika, İspanya, Meksika ve çeşitli sömürgeler. Muhteşem bir şey. Sadece İspanyolca değil, Portekizce'de, İngilizce'de ve pek çok dilde. Bunu söylemek istedim, konu oraya geldi diye. Peki, Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu Bilal abi öpüşecek mi diye biraz evvel, bu akışımızda yoktu ama biraz evvel böyle bir soru tekrar geldi. Bu soru geçen hafta dizi başladıktan hemen sonra gelmişti gündeme bu konu. Onların sevgili oldukları, olacakları artık ayan beyan ortada. Şimdi yine böyle sorular gelmeye başladı. İpek, Efendim. ne diyorsun bu senaryonun gidişatında, Şimdi bu bu karakterler? senaryoyu ben ve benim gibi bir takım insanlar eleştirdiler. Evet. Yani bu dizinin tutulmayacağı konusunda, reytinglerin patlak verdiği konusunda. Yani açık konuşmak gerekirse bunlar reytingleri şişirme ve aynı zamanda bomb hesap. Yani bot hesap gibi bir hesap. Ben öyle düşünüyorum. Benim bu kendi fikrim. Dün de hatta bu konuyla ilgili biraz böyle tartışır gibi olduk ama birbirimizin fikirlerine saygılı olmamız lazım. Çünkü her şeyin ilacı zamandır, emin olun. Bilal abi şöyle söyleyeyim. Bunlar tabii ki şu dizi şu anda reytingleri patlattılar öyle görünse de benim fikrim çünkü insanlar benim gibi şiddete karşılar. Bu dizinin içerisindeki ana temaya karşılar. Bu dizi tutmayacağı için belki böyle bir reyting olsun diye olabilir. Olabilir Öpüşürse, yani. pardon, Caner diyor ki, moderatörü ve özel abonem Caner, İzmir Karşıyaka'da, 1907, koyu da Fenerbahçelidir. Caner diyor ki bize ne ya, öpüşürse öpüşür, ikisi de yetişkin insan Caner.
Afra Caner, Saraçoğlu sen neden böyle şu karakterini de anda öpüyor fikir olsa, değiştirdin? Onu da bir dakika anlamış değilim. İpek bir saniye. Karakterini de öpüyor olsa Afra Saraçoğlu'nu öpmek o kadar kolay mı Caner? Mert Ramazan Demir fanları sana kızarlar sonra. Dur bakalım yahu. Yani dur bakalım ya. Bir de Bak yani Meral ne güzel söylüyor. efendim, Vallahi. ne Meral diyorsun? Meral çok güzel söylüyor. Meral ne demiş? Caner'cim çok teşekkür ederim. Caner de benim Instagram adresini yazmış. Evet, ulaşmak isteyenler oradan da ulaşabilirler bana. Teşekkür Evet. ederim, sağ ol. Meral Ya ne Bilal demiş? abi, şimdi bu Aman dizi diyor. tutulmaz. Babası Sonunu bulmaz bu dizi. Yani sonuna kadar gelmez, öyle söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Sonuna kadar gelmez. Hani kaç bölümden oluşuyor? Atıyorum. 6 bölüm mü? 4'üncüde, 5'incide patlar. Yani patlar zaten mı? reytingi baştan öyle şişirdiler, izlensin diye. Yani sanki çok talep görüyor, çok revaçta. İnsanlar artık böyle vurdulu kırdılı şiddet içeren dizi film seyretmiyor, izlemiyorlar. İzle. Ortada olayın Caner ana diyor ki fikri. Caner diyor ki Afra yetişkin insan ne yapacağını bilir diyor. Ben kötü niyetle söylemedim diyor. Yani Caner şimdi şunu söylemek istiyor. Afra Evet, yetişkin insan. Afra bunu kendisine yediremezse tabii önceden okuyorlar ya senaryoyu oyunculara gidiyor bölümden tamam. önce. Yani sete çıkmadan evvel okuyorlar bir gün önce en az. Yani orada görünce buna itiraz edebilir demek istiyor Caner. Öpüşme ya o benim babam yaşında 24 yaş büyük benden. Öpüşmeyin ben ya yönetmenim olmasın. Yapımcı gerekirse yapımcıya çıkar. Bunu sildirir mi demek istedin Caner? Merak ettim. Her neyse İpekciğim sen söyle lütfen. Demin sözünü ben yarıda kestim. Yani ben şöyle söyleyeyim, böyle Evet. şiddet içeren, topluma kötü örnekler veren bir dizinin tutma olasılığı %10. O kadar. Çünkü neden? Artık halk çok bilinçli. Bakın bir sürü ölümler, gencecik çocukların ceplerinde çakılar, aynı zamanda silahlar, aldı başını gidiyor cinayetler. Bunların sebebi bu dizi filmler. Artık bunu Rütü'ye de buradan sesleniyorum ben. Seslen. Rütük zamanında bizim ağzımızdan çıkan bir kelimenin bedelini yüksek miktarlarda bana, ben kendim de biliyorum, para dahilinde ödettiriyordu. Şimdi Rütük neredesin? Evet. Neredesin Rütük? Neden Rütü, bunları Rütü. takip etmiyorsun? Bu şiddet içeren dizileri, filmleri. Yoksa benim Rütü. derdim bir Afra ya da Kenan İmirzalıoğlu değil ki. Buradaki kötü vurgu. Evet. Verilen Evet. kötü örnek yani Evet. gençler. Afra Saraçoğlu şu anda ekranda. Yani şiddet içerikli bir dizide de oynuyor olsa Afra Saraçoğlu'nu haftada bir yeni bölümlerde görüyoruz ve oyunculuğunu izliyoruz. E, Afra'ya ve Mert'e ekranda doyacağız. Afra Saraçoğlu ve Mert'in yeni dizileri, yine yeni diziler. Yine yeniden. Nilüfer'in öyle bir şarkısı vardı. Yeniden yine aşk şarkısı. Değil mi? Öyle bir şeydi. Meral Hanım da yazmış, komşular bile beğenmedi diziyi diyor. Benim hiçbir Komşular arkadaşım beğenmedi. Hiçbir beğenmediler. arkadaşım. Kimse Dizi beğenmedi. manyakları arkadaşlarım var. Asla hiçbiri beğenmedi. Evet. Mert'in Şubat'ta sete çıkacağı diziden ayrı olarak Mert Ramazan Demir'in Disney Plus'ta başlayacak olan dizisi. Disney Plus'ta çok yakında başlayacak arkadaşlar. Şubat ayında tanıtımı girmeye başlayacak ve sonra dizi başlayacak ve Afra Saraçoğlu'nun dizisinde Şubat ayında Disney Plus'ta Pera dizisi başlayacak. Bu konuyu konuşacağız. Ya Allah aşkına bana ne olur söyle. Bu akşam Ay, Satürn ve Neptün gökyüzünde bir ay araya gelerek Gülücük, şekil olarak gülücük resmi var. gülücük resmi çizecekler. Evet, Şekil şöyle olarak. geniş bir ağız ve 2 tane göz. Yani 2 tane gezegenin yan yana olması ve Evet. ayın da böyle altta bize gülücükle bakması. Ay, Aslında eylemlerimizin ay böyle. sonuçlanıcı. Ay böyle Dinliyorum. hilal ay bu gece böyle bu şekilde Neptün'le Satürn'de yan yana iki göz gibi böyle ve Biliyor musun? gülen Çok bir yüz. nadir görülen bir şey bu. Bana Hmm, sordular neyi sembolize eder? Bu evet, 2 tane gezegenin yan yana gelmesi demek bizim aslında eylemlerimizin sonuçlarını elde etmek için disiplinli bir şekilde kararlarımızla yapacağımız olayların kendi kendimize karar veririz ya. Bu evet, ay bunu yapacağım ya da işimi değiştireceğim ya evet. da işte evliliğimle ilgili sıkıntılarım var, bir takım Aşk kararlarım var var. mı?
Aşk gelecek Var mi? tabii, Aşk, olmaz olur mu? para Bugün gelecek başlıyor. mi? Bu şekil bize aşk ve para müjde mi bu? Ama Böyle mi alacağız? söylüyorum ya, evet müjdeli zaten habercisi bu. Hmm, Çünkü çok nadir görülen, her zaman görünmeyen ve aynı zamanda bize oradan sinyaller ve mesajlar veren bir durum o. öyle mi? Sadece 30-40 dakika gökyüzünde kalacak. 40 dakika. Amerika Birleşik Devletleri, tabii canım, Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda Güney Afrika, Asya kıtası, bunları izleyecekler. Hatta Neptün o kadar küçük ve karanlık ki belirginsiz. Ona Evet. ancak dürbünle, teleskopla bakacaklar. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Öyle bir durum var. Ama buradaki, aslında uzatmadan anlatacağım. Buradaki durum nedir? Gökyüzü bize gülüyor diyoruz ya, bize güzel mesajlar var. Bir defa borçlu olanların borçlarını ödeme enerjisi geliyor. Ödesin İki, ya. Neptün mü ödeyecek, Satürn mü ödeyecek? Nasıl ödeyecek ya? Ne olacak hayır, o? Satürn bize dersler verir. Satürn'ün sayesinde mutlaka o borçlara girdik biz. Satürn'ün sayesinde biz o kötü şeyleri yaptık. Bize oradan bir eğitim ve bir ders geliyor. Yani bir daha aynı yaptığın hataları yapma. Para Müsrif nereden gelecek? davranma. Para nereden gelecek? Parayı kim ödeyecek? Ama Bilal abicim, o paranın, rızkın, bereketin nereden geleceği belli zaten. Allah'tan gelir ama Allah bir vesile verir. O vesileyle birlikte biz de bunlara sahip oluruz. Sonuç itibariyle bu ayın olması da bizim duygularımızı sembolize eder. Dolayısıyla içgüdülerimiz, bilinç altında olan durumlarımız, bunların yansıyacağı bir dönem. Ama karşılığını olumlu yönde hem bereket, yani para, hem Evet. iş anlamında geliş, kariyer, beklenen konumların değişmesi yahut da bir yerden bir yere taşınmak, yer değiştirmek, lokasyon değişikliği, disiplin, sınırlar, hudutlar, bunlar önemli olacak. Hayatımızla ilgili aslında kökten bir kazıma ve Çok. aynı zamanda farkında olmamız bazı durumları ve bilinçlenmemizle bugün başladı. Zaten bu itibariyle ben güzel haberleri bütün bu hem danışanlarımdan, hem sizin takipçilerinizden, hem de bizim programımızı izleyen kişilerden mutlaka alacağım. Alıyorum da zaten, dönem dönem Instagram'dan yazıyorlar, sağ Harika. olsunlar. Bizim hani sorumsuzca davrandığımız olaylar var ya, bu Evet. gökyüzünün şu anki durumu, o gülen ay bize sorumluluklarımızın artacağı bir durumu gösteriyor. Anladınız mı? Sorumluluklarımız artacak. Artacak. Dolayısıyla bazen soğukluk, aslında bu gezegen Satürn Evet. soğukluk getiren bir gezegendir. Çok da sevmem ben. Sadece şunu severim. Hı. Satürn bize bir takım uyarılar verir, dersler verir. Yani bize böyle sert girer. Anladınız mı? Onun için sevmem. Yani bize kötü enerjimizi hatırlatır. Ne yaşadıysak, hangi bir olumsuzluğu yaşadıysak bize onu hatırlatır. Ama mesela ben Neptün'ü çok severim. Çünkü yengecin burcu, yengecin gezegenidir o. Neptün gezegeni. Ama maalesef bugün de öyle bir karanlık, öyle bir belirginsiz. Sadece 30-40 dakika gökyüzünde kalacak. Saat farkımız var, bilmiyorum, Amerika'yla. Dolayısıyla onlar da sadece 30-40 dakika bunu görebilecekler. Ama bunu Kanada, Amerika, Güney Afrika, aynı zamanda uzak, yani uzak kıtalar görecek onu yakından. Biz pek fazla göremeyiz. Ama gökyüzünün bize mesajı şu: hayatından atmak istediklerini at. At. Hayatına eğer çeki düzen vermek istiyorsan ver. Ver. Eğer hayatında olumsuz enerjiye seni teşvik eden ya da yaşadığın bu olumsuzlukların sebebi ya da bir varsa, bunu hayatından at. Seni mutsuz eden arkadaşlarını hayatından at. Çok At. şikayetçi olan, sürekli sana dertleriyle seni boğan, sürekli 7/24 hayatınla ilgili negatiflikleri sana anlatıp sana bu enerjileri yayan, veren insanlardan kendini uzakta tut. Hiç önemli değil. Hayat çok kısa. Çok kısa değmez. Hayatından direkt at ve uzaklaştır. Aşk Hayatına var mı? pozitif Aşk enerji. var mı? Aşk var mı? Yeni Aşk kime var biliyor musun? Aşk kime var söyleyeyim. kime var? Balıklara ve yengeçlere var. Yani Evet. zaten diyor ki Şubat'ın 21'i itibariyle başlayacak. Başladı o enerji. Özür dilerim. Ocağın 21'i Ocağın. itibariyle başlayacak. Şubat'ın 21'ine kadar devam edecek süreçte yengeçlere ve balıklara ummadığı bir an, iş hayatında olan bir insan tarafından ya da komşun olabilir, yakın çevre olabilir ama birinin vesilesiyle tanışma değil. Kendi enerjisiyle, kendi gücüyle Heh. çağırma Önemli olan o ve zaten. O zaten. tabii kendisi yapacak bunu. Bir Tamam. başkalarınla değil, kendisi yapacak. O yüzden dolayı Peki bence buyurun. canım, çok teşekkür ederim. Herkesin merak ettiği bir konu. Çünkü bugün haber siteleri bile bu ilginç gelişmeyi kullandılar. Bunu senin gibi bir uzmanın yorumlamasına ihtiyaç vardı. Aslında Ama ne Bilal demek? abi, Ne demek gökyüzüyle aslında? hareket gökyüzüyle hareket ediyoruz hepimiz. Neden diyeceksin?
Bazen diyorum ya dolunay geldi dikkat edin toprakları etkiliyor. Bütün dolunaylar o gün beni arıyor. Ay, bütün topraklar beni arıyor. İşte Nasıl ya? boğalar, başaklar, oğlaklar. İpek Hanım kötüyüz. Ne olur ne olacak? Aman diyorum gökyüzüyle gözünüzü temasa geçirmeyin. Evde varsa perdelerinizi aşağı indirin. Dışarıda tutmayın. Dolunayın enerjisi çok etkiler toprakları. Öyle mi? Toprak Tabii çok burçları çok etkiler. etkiler. Tabii, Peki tabii. Hadise, şarkıcı Hadise demiş ki eve gelen siparişlere kendi ismimi yazmam. Hiçbir zaman yazmam. Takma adım var. Allah Allah. Bir Ne yere kadar güzel. sipariş. Bu ne demek? Haklı mı sence böyle yapmakla? Tabii ki haklı. Ha, Tabii haklı ki. mı? Çünkü mesela sevilmeyen bir karakter olabilir. Yahut da ne bileyim ünlülüğünün yanı sıra Evet, düşmanı olabilir. evet. Düşmanı olabilir. Ne yapar düşman? Benim böyle bir tane arkadaşım vardı. Sevgilisinin adresini böyle buldu. Kimle birlikte diye. Kim bilir? Kıbrıs'ta Bir, oldu nasıl? bu. Bir dakika bir Evet. söyle bakalım. Kurye mi vermiş adresini? Evet, evet. Kuryeden Yemek mi? sepetine mesela yemek sepetine üye oluyorsun. Evet, Diyorsun ki böyle böyle telefon numaram bu, adresim bu. Kız evet, da diyor ki dur evet, diyor benim diyor erkek arkadaşımın diyor adresi buydu. Ben yemek sepetini arayayım sipariş vereyim diyor. evet. Yemek sepetini arıyor kız. Göya o sevgilisi arıyormuş gibi yapıyor. Numarayı adreste söylüyor. Sipariş oraya gidiyor. Gittiği an kız da orada pusu kuruyor görüyor olayı. Yani yakalıyor. Düşmanın bolsa Motoru mu yakalama takip olasılığın ediyor? çok yüksek. Motorcuyu mu takip ediyor? Onun peşinden mi? Nasıl anlamadım. Evet, Allah evet. Allah. Allah Allah. Ne cinler var ya. Yahut Ne da din- diyor ki mesela şüpheleniyor. Eşinin adı atıyorum Ahmet Gümüş. Diyor ki ben diyor işte Ahmet Gümüş. Bak böyle de yapıyor blöf atıyor. Eve diyor 2 tane pizza bir tane kebap bilmem ne sipariş vereceğim diyor. Karşı taraf soruyor. Hangi adrese? Yahut da diyor ki e, yalnız o adrese değil. Benim öbür adresim sizde var mı diyor. Blöf atıyor. O da diyor ki yok hanımefendi sizin bu adresiniz bende var diyor. Anladınız mı olayı? Anladım. Eşi adını arıyor. Eşi Yani adına. Ben hadise Ahmet Gümüş'ün eşiyim diyor ya da bir erkeğe de arattırabilir ama sonuç itibarıyla teyit alıyor. Aman o adrese değil. Adresim değişti diyor. Yeni adresim bu diyor. O da diyor ki nasıl yani? Bir adresi teyit edelim diyor. Bir bakıyor ki adres adamın adresi başka bir kadının adresini gösteriyor. Anladınız mı? aa, Riskli. risk. Düşmanın varsa adres vermemek kadar doğal bir şey yok. Şimdi bu ünlülerin peşinde de bir sürü sapık oluyor, tacizci oluyor ya. Var var Doğru çok var. söylüyorsun. Hadise açık göz diye orada kayıtlı olsa garsonlardan biri ya da motorculardan biri ağzından kaçırabilir arkadaş çevresinde. Değil mi? Evet. Ve Evet. yani hadiseye gider bir sapık dadanır yani olabilir diyorsun ha. O zaman pek çok Yani ünlü sapık böyle da yapıyordur. ya Bilal abi öyle Hı. sapıklar var ki yani hani homofobik gibi sapıklar gibi. Mesela hayranım dersin hayranını jiletler, saldırır, vurur, Eyvah döver, eyvah. şiddet uygular. Eyvah 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 Ters eyvah. bir tepkiyle kalabilir. Sizin hayranınızım der. Oldu ki velev ki karşı tarafla dedi ki ne işin var defol git buradan saldırı verir. Yani aslında hadise en doğrusunu yapıyor. Risk içerir risk. Adres gerçek isimle beyan edilmesi büyük risktir. Şimdi bu konu bizim yorumladığımız gibi Hola, konuşulmalı hola. ve yorumlanmalı. Ancak haber sayfalarına bakıyorum, onların üzerine gittikleri husus şu, bu gelişmeyle, bu ilginç konuyla ilgili. Acaba hangi takma adı kullanıyormuş hadise? Yahu aklı evveller. Fatma kullansa ne olur takma adı olarak? Hatice kullansa ne olur? Nilüfer kullansa ne olur? Yani o mudur sorgulamanız gereken? Anlayamıyorum Evet, ya. doğru söylediniz. Bunu çok okunduğunu söyleyen, çok büyük olduklarını söyleyen medya sayfaları da bu, bu kısmını böyle inceliyorlar, böyle irdeliyorlar. Merak ettikleri şey oymuş. Acaba hadise hangi takma isimle sipariş veriyor? Peki değerli izleyenler, değerli dostlar, beğen yaparsanız çok memnun olurum. Yayını beğenirseniz ve abone olursanız yayınımıza, abone olmadan izleyen arkadaşlar, abone olursanız bize katkıda bulunmuş olursunuz. Bizi büyümemize katkıda bulunmuş olursunuz. Dilek Şenyurt yok galiba. Özel abonem. Direkt Yayın evet bugün yok ama benim izleyicilerden de var. Zehra Hmm. var Küçükyalı'dan.
Ondan sonracığıma işte birkaç kişi daha var buradan. Şimdi bugün de diyorum ya biraz böyle bir şeyim, hastayım. Geçmiş Herhalde olsun. B12 eksikliği var. Hatırlayamıyorum da unutuyorum da yani. Geçmiş olsun. Caner Lale burada Arzu, Lale özel Arzu var ha. Buradan özel selam gönderin. İstinye'den Lale Arzu var. Teşekkür Lale. ederim Bilal abicim, sağ ol. Rica Vallahi yayın sırasında iyileşiyorum. Yayın bitiyor yine kötü oluyorum. Ay canım. Unutuyorum çünkü. Kafaya takıyorum hasta Caner olmamı. Caner Tuzcu özel abonem ve moderatörümüz burada. Nelida Manzano gelmedi henüz Arjantin'den. Biraz sonra Nelida Hola diye gelir. Kendisine buradan selam olsun. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Ona da buradan selam yollayalım ve Mabel Matiz Nikli özel aboneme de buradan selam yollayalım. O da şu anda yayında değil. Sonradan izliyor bizi. Ve Ümran Keleş moderatörüm. Ona da kolay gelsin diyorum. Lidya. Gece gündüz beni bütün hesaplarımdan takip eden Fransa'dan Lidya'ya da bonjour diyelim, merhaba diyelim. Peki dünyanın her yerinden ve güzel Türkiye'mizin her köşesinden bizi izleyen arkadaşlar, İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat, İpek çok merak ediyorum. Bu Mattia Ahmet Minguzi olayıyla ilgili bugün yıl dönümü biliyorsun. Biliyorum. Senin bugün annesinin söylediği, feveran ettiği konuyla ilgili düşüncelerini ki annesi şu konuda bugün feveran etti. Bu Mattia Ahmet Minguzi 14 yaşında geçen sene Salı Pazarı'nda Kadıköy'de Öldürüldü. kaykay ile ilgili bazı alışveriş yapmaya, bazı parçalar almaya kaykayla ilgili bit pazarına gittiğinde orada yaşıtları tarafından bıçaklandı ve öldürüldü. Onu öldüren iki kişi, bıçaklayan iki kişi 24'er yıl hapis cezası aldı. İki kişi de onların arkadaşları yardımcı olan iki kişi de beraat etmişti. Annesi bugün katillere çocuk diyenlere hakkımı helal etmiyorum. Yeni yasa çıkması için bir yıldır feveran ediyorum. Çıkmadı. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Yasemin Hanım mevcut Türk Ceza Hukuku'ndaki çocuk indirimi uygulamasının kaldırılmasını ya da sertleştirilmesini istiyor. Ağır suç işleyen, özellikle insan öldüren, cinayet işleyen çocukların daha ağır ve caydırıcı cezalar almasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor. Çok Ne haklı. diyor yani? Şeriat kanunları mı getirilsin demek Hayır, istedi bir acaba? saniye. Hayır. 18 yaş altı için cezalar belirli ölçüde daha düşük uygulanıyor diyor ve ekliyor. Doğru. Geçen gün öldürülen Atlas'ın annesine sesleniyorum. Oğlunun katilleri 24 yıl ceza alacak olsa da, yani en ağır ceza 24 yıl çocuklara, 24 yıl ceza alacak olsa da 24 yıl yatacak zannetme. Bu yasayla 4 yılda çıkacaklar. Benim oğlumun katilleri de 4 yılda çıkacak. 24 yıl ceza aldılar ama çocukların korunduğu, onlar çocuk. Cinayetle işlese çocuk onlar. Çocukları koruyalım. Cezaevinde 24 sene yatmasınlar. 4 senede salı verecekler diyor ve caydırıcı değil bu diyor. Adam öldürmenin cezası büyüklere nasıl uygulanıyorsa çocuklara da öyle uygulansın diyor. Ben katılıyorum Yasemin Hanım'a. Sen ne diyorsun? Ben de katılıyorum çünkü bu konuda gerçekten hukukun biraz daha bu konuda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Buradan aslında ben bütün hukukçulara da sesleniyorum ve anayasada böyle bir maddeleri değiştirsinler. Çünkü bu sefer ne oluyor? En basit örneğini ben vermek istiyorum. Geçen hafta Kıbrıs'ta İskele denen bölgede, yani Magosa'ya bağlı İskele bölgesinde zengin bir iş adamını öldürmek ve ortadan kaldırmak üzere Adana'da Casper'lar denen bir çete var. 18 yaş grubu ama 18'in altı. Neden bu çeteler hep 18'in altı? Çünkü caydırıcı, aynı zamanda işte cezayı az yatan, çok yüksek ceza yemeyen, bunlar bilinçli yapılmış şeyler. Bütün bu çetelere baktığımda hep 18 yaş altını görüyorum. Kadıncağız çok haklı, doğru söylüyor. Ya bunu gerçekten ağır ceza yapsınlar, ya yani o insanı öldürüyor ya,
Ben olsaydım, bu fikirden fikire göre değişir. Şimdi ben bunu söylemekle de tepki görürüm. Yani şeriat kanunları bence bazı konularda çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani sen ortadan bir çocuğu kaldırıyorsun, sonra yatacağın ceza toplam. Ben biliyorum, örneğini verebilirim. Açık konuşuyorum. Kıbrıs'ta bir tanıdığımın oğlu 3 tane kızı trafik kazasında öldürdü. 7 sene ceza aldı. Allah Allah. Toplam 7 sene. Evet. 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 3 Yani kız insan öldürdü. ömrü çok önemli. İnsana verilen burada değersizlik ortada aslında. Ne kadar boş, ne kadar anlamsız. Yani sen bir insanları öldürüyorsun. Öldürdüğün insanlara bir baktığım zaman 3 kişiyi birden öldürüyorsun. Toplam 7 yıl yatıyorsun. Akıl tutulması yaşıyorum. Hadi oranın kanunları farklı. Anglo-Sakson, İngiliz kanunu. Türkiye'ye geçelim. Burada da geçen gün o çocukcağız öldü. 15 yaşındaki çocuk. Çok Atlas. merak ediyorum. Atlas. Bebek gibi çocuk. Nazar Evet. oldu o çocuğa. Taş bebek gibi çocuk. Öldü. Sonra ne oldu? Şimdi o mahkemeye daha çıkmadı. Cezası kesilmedi. Hüküm giymedi. Ne kadar alacak? Allah bilir. Evet. Küçük alacak. Azalacak. Çünkü yaştan dolayı azalacak. Kadın burada doğru söylemiş. Takdir ediyorum onu. Doğru söylemiş değil mi? Evet. Evet, Yasemin doğru Hanım'ın söyledi. Yasemin Hanım'ın söylediklerine ben de katılıyorum. Cinayet işleyen, insan öldüren ve bunu bilinçli olarak yapan kişi çocuk da olsa bunun cezasını nasıl büyükler için kanunda neyse çocuklar için de aynısı olması lazım. Çünkü çok önemli bir noktaya değindi İpek. Kasıtlı olarak çocuklara işletiyorlar cinayetleri. Çocuklar az ceza alıyor diye tetikçileri çocuklardan seçiyorlar. Pek çok mafya olayında bunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle o motosikletli çeteler hep çocuklar 17, 18, Yeni yeni mafyalar 17, çıkmış. 16, 17 yaşında. Yeni yeni mafyalar çıkmış Adana tarafından. İsmini duymadığım antika antika isimler. Burada Ve da var. bunlar öyle maka değil. Casper'lar var Değil. mesela. Hep Yo, çocuklar. Daltonlar da var. Daltonlar var Daltonlar bir da de. var. Hep motorun üzerinde çocuklar. Çocuklara işletiyorlar cinayetleri. Yakalandığı zaman çocuktur işte 3-4 sene yatıyor çıkıyor. Ama büyük olsa müebbet hapse kadar yolu var. 30 seneye kadar yolu var. Peki Tarkan'ı beğeniyordun değil mi? Sen Tarkan'ı seviyorsun değil mi? Tarkan benim çok eski, çok çok yıllar önceden arkadaşımdır. Benim bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu, Esin, o tanıştırmıştı. Daha bu kase şeyini çıkarmamıştı. Hatta sizinle daha önce de konuşmuştuk. Tarkan o zaman da Kadıköy'de otururdu. Çok böyle başarılı, çok meraklıydı. Ben derdi şöyle olacağım, böyle olacağım. Gerçekten dediğinin de 10 katı kadar oldu. Oldu evet. Tarkan bir idoldür. Gerçekten bir megastardır. Tarkan senede bir tane konser yapsın. Ya Evet. bir konser yapsın. İnan buna, bütün yılı geçirir. 5 yıl ona yeter, öyle söyleyeyim. Yani bütün yılı değil. Konser, 2 konser yapsın, 5 yıl ona yeter. Bu bir Yet- Tarkan. Tarkan gibisi gelmez. Yılbaşında en ön masada ben Tarkan'ı izledim, baktım, beğendim. Hiç dedim bu adam yaşlanmamış, tam aksine daha büyük bir Oynadın mı? performans. Oynadın mı? Oynadın mı? Çıkıp dans ettin mi? Oynadın mı? Yok canım, o kadar kendimi 50 yaşından sonra Ya küçültmem ne? yani. Ya, Yapmam daha gerek. gençsin ya. Dur bakalım. Diyeceksin ki Tarkan da o yaşlarda zaten. Tabii Ama arkadaşlar. yani bir insan Tansiyon hiç gel. yorulmaz mı? Yorulmaz mı hiç? Hiç mi yorulmaz? Hiç yorulmaz. Aynı dans, aynı kalite, Gel. Gel. aynı seyirciyle olan çizgi aynı, kılık kıyafet aynı. Tarkan hep aynı Tarkan. Çizgisini bozmayan, aynı doğrultuda giden bir Tarkan. Ben onunla hep gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten e, bunu istedi o. Allah daha fazlasını verdi. Hiç duyuyor Evet. musunuz bu sansasyonel bir şeye karıştığını? Duyamaz. Kimse duyamaz. 30 Tarkan'ı sene, kimse duyamaz. 30 sene evvel bir şeyler olmuştu da yani Ya şu ben anda şeyi çok diyorsun, Riva'daki evi diyorsun sen. çok Çok iyi, ev. çok Sonra ne çok oldu? Evlendi. çok Tamam, evlendi. Çocuğa sahip oldu. Yuvası var. Tarkan evinde tabii tabii huzurlu. tabii Duymuyoruz tabii hiçbir şey. tabii çok iyi bir aile babası Tarkan. Çok Evet, çok iyi bir aile babası. gençlikte hatalar oluyor zaten. O normal. Aman hepimizin olmuştur Bilal abi. Hiçbirimizin olmadı değil yani. Hepimizin olmuştur. Konser başına şimdi bu 8 tane konser veriyor. Dördüncüyü bu akşam verecek Tarkan. İstanbul'daki dördüncü konserini bu gece verecek. Ve konser başına aldığı ücretin 500 bin dolar olduğu iddia ediliyor Tarkan'ın. Tarkan özel davetlere gittiği zaman, özel konserlere gittiği zaman 1 milyon euro
kazanıyor. Fiyatı 1 milyon euro. Şimdi bu kendi organizasyonu, kendi şirketinin organizasyonu ve her konserden kendisine $500.000 kaldığı söyleniyor. 8 konser toplam vermiş olacak. Bittiği zaman bu konserler serisi Türk parası 173,5 milyon lira Şebnem. Tek konser. Hayır, 8 konser 173,5 milyon lira. Toplamda yani bunun dolar olarak 4 milyon dolar ediyor. Tarkan'ın bu 8 konserden kazancı. Tarkan zaten çok varlıklı, çok zengin bir insan ama başarının ulaşacağı mertebeyi göstermesi açısından bu rakamlar önemli. Bu rakamlar çok önemli. Caner Çetin ilgilen. Bir başka bizim şarkıcılarımızdan bu seviyeye, bu kadar yüksek kazanca ulaşabilecek olan kimse var mı diye sana soracağım. Aklına gelen bir isim var mı? Yani konser başına $500.000 kazanabilecek olan bir star. Türkiye'de ben bilmiyorum $500.000 alacak birisi. Türkiye'de yok. Yurt dışında vardır. Belki vardır yani. Yurt dışında var. Jennifer Lopez'ler var, onlar bunlar, Shakira'lar var yani. Var. 2-3 var. milyon euro. Onlar var ama ben Türkiye'de bilmiyorum. Duymadım bu rakamı. Zaten bu mega star, insanlar, halk, genci yaşlısı herkes istiyor bunu. Genci yaşlısı. Herkes. Bir kişi var, söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Eğer konser verecek olsa, konser vermeyi kabul etse değil $500.000, konser başına $1 milyon kazanır o şimdi rahatlıkla. Söyleyeyim mi? Hayır. Sezen Aksu mu? Bravo. Sezen Aksu. Evet, çünkü uzun bir süre yoktu. Uzun bir süre piyasalarda değildi. Halk merak ediyor onu. Biz onunla büyüdük, var olduk. Onun şarkıları ve Kayağını. Ben Kayağını da çok severim. Ama Sezen benim için çok özeldir. Beni çok geçmişe götürdü. Bütün o duygusal aşk şarkıları çok yoğun. Sezen bugün konser yapmak istese, evet doğru. Bunu da teklif edecek olan herhalde Kıbrıs'ta tek bir oteldir. Yani sadece tek bir otel verebilir İstanbul'da da yapabilir bunu. Organizasyon, bilet satışı İstanbul'da yapabilir de $500.000 verecek kim verebilir ki organizasyonda? Sponsor ve bilet satışında sponsorlar önemli. Sezen Aksu konser yapacak olsa sıraya girer herkes sponsor olmak için. Kendini orada markasını gösterebilmek için Sezen Aksu'nun arkasında. Çünkü sen söyledin işte 16 yıl sonra 10 sene sonra konser verecek. Çok önemli bir gelişme Sezen Aksu ve şu anda Türkiye'nin müzik uluslararası dijital müzik platformlarında Türkiye listelerinde en çok dinlenen şarkıcı Sezen Aksu. Her şeye rağmen. Bütün o rapçilerden falan daha çok dinleniyor. Yani yıl sonu yayınlanıyor ya listeler, kimler dinlendi diye. Sezen Aksu en çok dinlenen. Bu çok önemli bir şey. Yani Sezen Aksu'nun hakikaten böyle bir ayrıcalığı var. Hele bir de Tarkan'la ikisi birden çıksalar sahneye. Aman Allah. Zamanında öyle düetler falan yaptılar. Birbirlerinin konserlerine konuk olarak gidip de bir iki şarkı birlikte söylediler. Öyle bir iki konserde oldu. Hele bir de bir şey söyleyeceğim. Tarkan, Sezen Aksu, Cem Yılmaz aynı sahneye çıksa. Onların üçü zaten kanka. Kanka onlar. Üçü düşünemiyorum yani. Ortamı düşünemiyorum. Hem müzik hem komedi. Ne kadar ilginç olur değil mi? Keşke Sezen çıktı ama ben Sezen'in bir daha çıkacağı kanaatinde değilim. Çıkmayacak o. Asla. Çıkmayacak mı diyorsun? Sen çıkmayacak mı diyorsun? Neden Ya öyle? ama söyledi sahnede ben duydum. Bu son sahnem dedi Kıbrıs'ta. Nasıl? Bu son sahnem dedi. Melahat'cığım bu program sadece Afra ve Mert'le alakalı bir program değil. Tabii ki konuşacağız aşkım ama şu anda zamanı değil. Ve bu program sadece onlardan ibaret bir program değil. Anlatabiliyor muyum? Hep bana da yazıyorsunuz ama bu programın koordinatörü, koordine eden Bilal Bey. Ona yazın, bana yazmayın. Estağfurullah. Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye yardım ettiğini konuştuk. Evet, $300.000 para verdi.
Doğru. Ya dün konuştuk ya önceki gün konuştuk. Dün konuştuk, dün. Dün konuştuk, evet. Yani Tarkan'ın yeni şarkısı yok gidiyor ama Tarkan'ın şarkıları her zaman yeni güzel kardeşim. Tarkan'ın şarkıları 30 yıldır yeni, 30 yıldır eskimeyen Hakikaten şarkılar. eskimedi. Hala unutamadıysak, hala Ha. dilimizdeyse, hala daha mesela en çok sevdiğim şarkısı Unutmamalı. Ay benim de Beni öyle. nerelere götürdü biliyor musun? Çok İnanamazsın. seviyorum. Şebnem, senin en çok hangi şarkısı Tarkan'ın sevdiğin? Ben de onu Dudu dudu dilleri. Unutmamalı. Yok, o da unutmamalı. Şebnem de unutmamalı. Unutmamalı. Şebnem de unutmamalı. Peki. Mesela Yıldız Tilbe denince aklıma delikanlı gelir. Tarkan denince aklıma unutmamalı gelir. Çok güzel. Evet. Teoman'la ilgili, şarkıcı Teoman'la ilgili, çok sevdiğimiz şarkıcı Teoman'la ilgili bir haberimiz var. Kendisi geçen gün katıldığı bir televizyon programında annesinin kendisi şarkıcı olduğu için yıllarca üzüldüğünü söyledi. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor diyor Teoman. Ama artık Utanıyor. arkadaşları ay Teoman'ı çok seviyoruz dediği için mutlu, sonunda onu mutlu edebildim. Ya insan evladı şarkıcı oldu diye üzülür mü ya? Ne diyorsun? Yani Hayır, Teoman, üzülmez. Yani neden utandı? Ben başka bir haberde okudum. Annesi göya Teoman'dan şarkıcılık yapıyor diye utanmış. Utanılacak bir şey yok ki. Mesleğini yok icra ediyor. yok Çok güzel enstrüman çalıyor. Harika şarkıları var. Yani bilmiyorum, o serseri, ne bileyim işte yaşı 17 diye bir şarkı var ya, 17, henüz 17'sindeymiş diye. Ben Teoman'la da büyüdüm. Yani Teoman'ı çok severim. Bir defa bana çok değişik gelir o. Annesi bence gurur duymalı ya böyle bir evlat yetiştirdiği için. Sanatçı, sanatkar, icra eden. Mesleğine ben gurur duyuyorum Teoman'ın. Kendisiyle de aynı. evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun diyor Şebnem. Evet, Çok iyi evet bir öyle. eğitimi, Boğaziçi çok iyi mezunu bir eğitimi Teoman. var. Ve Evet. Teoman diyor ki benim çocukluğum Elvis Presley'e öykünmekle geçti. 12 yaşımda ben Elvis Presley gibi bir rock şarkıcısı olacağım diye yola çıktım diyor. Ve hedefim oydu. Onu başardım diyor. Bak, annesinin gurur duyması lazım ya. Oğlum Bence de gurur. Hayır, atlattı. aklıma ben başka bir haber okudum. Siz başka bir şeyden bahsettiniz. Sanki ben Aynı şey ondan söylüyorsun. Aynı şey, utandığını duydum ben. aynı şey. Üzülmüş, utanmış. Üzülmüş Üzülmek annesi. ayrı bir şey, utanmak ayrı bir şey. Utanmak yüz kızartıcı bir şey yapmıyor ki, mesleğini icra etmiş. Tabii. Annem, Anladınız mı? evet, annem 93 yaşında ve hala onu aşamadı. Beni hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden duyunca benim toplumda statüsü daha güzel biri olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Evet, utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor diyor. Ve Teoman babasız büyüdü, biliyorsun. Babası 2 Biliyorum. yaşındayken Belki de Bilal vefat abi, etti. belki de bir anne olarak Boğaziçi Üniversitesi mezunu diye bir müzisyen değil de hani o üniversitenin adı var ya, gerçekten belki de çok daha iyi yerlerde görmek istedi onu. Belki de kendi okudu. Ne okudu bilmiyorum. Bölümünü Şebnem Hanım'a sorar mısın rica etsem? Şebnem, ne okuduğunu biliyor musun Teoman'ın? Müzik falan yok Boğaziçi'nde. Öyle bir şey yok. Ne İşletme. psikoloji mi okudu? Mühendislik mi? İşletme mi? İngilizce işletme. İngilizce zaten. Tamam, doğru. İngilizce. Tamam, yöneticilik okumuş, yani management okumuş. Ama ben onun yerinde olsaydım anne olarak, evet, doğru söylüyor. Ben şimdi anladım konuyu. Boğaziçi'nde onu okuttum. Saçımı süpürge ettim babasız. Ama benim oğlum müzisyen oldu, şarkıcı oldu diyor. Nerede o okuduğu yöneticilik? Yani aslında oradaki İngilizce işletmenin, diplomanın karşılığını soruyor. Konu bu. Olsun, olsun, olsun. Çok çok güzel mevki, makam sahibi oldu mesleğinde. Parmakla gösterilen bir insan oldu ve bütün aileye katkısı oldu. Annesini çok iyi şartlarda yaşattı. Ama kadıncağız hep Ama yine de iyi yaşamış kadıncağız. Yaşasın, Allah uzun ömür versin Teoman'ın Değil mi? annesine. 93 yaştan bahsediyorsunuz. Teoman da çok yaşlı çocuk da değil ya. 67'li mi Teoman? Kaçlı? 66, 59, 67, 68, o civar. 59 yaşında. Tabii canım, o civar. 59 yaşında.
Paramparça şarkısını bilirsin sen. Babamın öldüğü yaştayım diye. Ne güzel bir şarkıdır o ya. Bütün şarkı Harika. çok güzel ya. Ama Bütün beni de şarkı 17, ben de 17'yi severim. Bir de Serseri'yi. 17 yaşında. Henüz 17. Evet, Bak, meğer 17 yaşında 17'ymiş. 17 yaşında bir kıza takmış. 17. Onu mu seviyorsun? 17 Evet, evet 17 kafasına yaşında bu takmış. kızı sevmiş bu. Kafasına takmış onu. Ona şarkı yazmış. Takmış. Takmış. Evet, çok çapkın. Çok çapkın bir çocuk Teoman. Biraz Peki. onda şey de vardı Bilal abi. Alkol bağımlılığı da vardı. Sever, alkolü çok severdi o. Evet, ama şimdi aklı Severdi. başında yani hiç alkollü görmüyorum Ve ben. bir şey söyleyeceğim çok enteresan. Biraz da telepati oldu, enerji. Tarkan'ı konuşuyoruz. Tarkan'ın eski baldızının sevgilisiydi o. Berna'nın. Ee, Aman Çok canım, geçmişte ben de gittim. ünlüler dünyasında herkes birbiriyle akraba. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi beni söyleteceksin yani. Ama öyle yani. Yani öyle bir şey var. Seda Bakan oyuncu, sevdiğin oyuncu senin biliyorum. Hem aile yapısı açısından çok iyi bir anne, hanımefendi. Kocasıyla da çok mutlu. Seda Bakan oyuncu arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı. Allah Onların Allah. evet, onların yolu 8 sene evvel Cem Yılmaz'ın Arif 5-216 filminde de kesişmişti. Orada Evet, Ozan Güven bir şeyi oynamıştı. Robot. Robotu oynamıştı. evet. Seda Bakan da onun sevgilisini oynamıştı. Yani iyi arkadaşlardı. Ama gel gör ki şimdi takipten çıktı. Ya acaba ne oldu ya? Neden takipten çıkmış olabilir? Yani yansıyan böyle bir kavga, dövüş falan da yok aralarında. Şundan olabilir mi? Yani senin ön sezine çok güveniyorum ve senin araştırmacı bir kişi olduğunu da biliyorum. Dedim ki bu kişi bunun sebebini bilse İpek bilir. En azından tahmin Neyin eder. sebebi Ozan Güven'le Evet, arasındaki birbirlerini evet, engellemeleri ve evet. takipten çıkmalarını mı? Ozan Güven çıkmadı. Seda Bakan çıktı takipten. Ozan Güven'i tek taraflı çıktı. Şimdi Ozan Güven e, kadına şiddet uyguladı sevgilisine 4 sene evvel ve geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz 1-2 ay önce e, ceza aldı. Mahkeme neticelendi ve ceza aldı. Sevgilisine şiddet uyguladığı için hapis cezası aldı. Yatmayacak, Evet. ertelendi ama aldı yani. Acaba ondan dolayı mı çıktı? Çıkmış olabilir mi bu? Kadına şiddet uyguladığı için çıkmış olabilir mi Seda Bakan, Ozan Güven'i takipten? Evet ondan oldu bu. Yoksa bir Ondan mı? sebebi yok yani. Özel aralarındaki bir diyalogla alakalı değil bu. Kesinlikle Ozan Güven'in kadına şiddetten dolayı çıkan bu şeyinden dolayı e, yani haberinden dolayı ve cezası var galiba değil mi? Var Kadına var. şiddetin cezası çok büyük. Bu dünyanın her yerinde bu var. Kadına şiddetin cezası bence bana diyorlar ki işte Kıbrıs'taki arkadaşlarım burada daha büyük. Hayır efendim. Türkiye bu konuda çok hassas. Dolayısıyla kadına el kalkmaz, kadına şiddet uygulanmaz. Ben bunu bütün erkeklere söylüyorum. Ama tabii kadınları da uyarıyorum. Siz de böyle kaşınmayın, tahrik etmeyin karşı tarafı ki onları hak etmeyin diye. Ama her ne olursa olsun bu da bir engel, bu da bir sebep değil. Ama bu Ozan Güven'in bu haberinden dolayı takipten çıktı. Yani insanlar kötü anlamasınlar diye. Hani nasıl hala daha bunu takip ediyor? Hala daha nasıl bununla arkadaş diye. Anlatabiliyor muyum? Ondan çıktı. Ve Seda Ben öyle Bakan'a düşünüyorum. soruyorlar, Seda Bakan'a yazarak soruyor insanlar. Hı. Gazetecilerden de mesaj atanlar olduğunu biliyorum. Neden takipten çıktın diye dönüp cevap vermiyor. Hiç kimseye cevap vermiyor. Yani çok gözle görülen bir şey değil. Demek ki bundan dolayı senin dediğine katılıyorum hakikaten. Yani ortada bir Bundan mesele tabii. olsa Bu çünkü kötü bir intiba. Yani toplum içerisinde de kötü bir intiba. Şimdi bir adama bakarlar. Bu adamın illa bir hırsızlık yani bunlar da tabii yüz kızartıcı şeyler. Hırsızlıkta oydu buydu falan. İnan hırsızlığın önüne de geçti bu kadına şiddet. Ruh hastası erkekler yapıyor bunu.
Bunu normal bir erkek karısına gül gibi davranır. Kalkıp da şiddet uygulamaz. Mutlaka bunun da bilinç altında bu erkeğin yatan problemi vardır. Ya alkoliktir, ya alkol bağımlısıdır, ya psikolojik bir nevroz geçiriyordur, ya da aileden kalıtsal bilinç altında problemleri vardır. Durup dururken bir erkek bir kadına saldırmaz. Saldırmaz. Yanlış. Yanlış olmaz. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Böyle tip insanları da zaten hayatımda bir arkadaş olarak dahi ben bile asla kabul etmem ki. O kız sosyal medyada takipçisi kaç hakim bilir. Evet. Binlerce insan takip ediyor. Olumsuz bir Evet. enerjidir, olumsuzluktur. İnsanlar onu eleştirirler. O yüzden onu takipten çıkmakla çok iyi yaptı. Çok iyi yaptı. Bu arada son dakika haberi geldi bana bir şimdi. Aa, nedir? Evet. Bu hatırlar mısın? Uyuşturucuyla ilgili bir testler olmuştu. Evet, evet. Geçenlerde tutuklananlar isimleri arkadaşım yazamıyor ama arkadaşım isimleri yazamıyor ama diyor ki Kızılcık Şerbeti'ndeki çocukmuş teki. Doğukan Güngör'dü galiba diyor. Güngör, Ben Doğukan tanımıyorum Güngör. diyor. Evet, 14 kişinin testi pozitif çıkmış. Bu nereye gidiyoruz biz Bilal abi? Ve Ya. neden hep bu sanatçılar? Niye hep bu sanatçılar, müzikle uğraşanlar, onlar bunlar? Bir sürü adamı var kullanan, iş adamlarının durumları hali vakti yerinde. Ya şimdi bunu bilinçli olarak bu uyuşturucuyla uğraşan tacirler, tüccarlar, uyuşturucuyla uğraşan mafya kişileri, ünlüleri bilinçli olarak seçiyorlar, hedef seçiyorlar. Onların çevresinde kendi adamlarını görevlendiriyorlar. Onları bir şekilde bulaştırmak için. Bu uyuşturucu baronlarının ünlüler dünyasında, ünlülerin Tamam da neden arasında hedef sanatçılar? Niçin? söyleyeceğim. Hı, Ünlülerin arasından kendi adamları var. Onlara tamam, bu uyuşturucuyu bedava veriyorlar baronlar. evet. Kendi adamlarına, ünlü olan kendi adamları, şarkıcıları, oyunculara bedava veriyorlar. Onlara çeşitli imkanlar sağlıyorlar, kolaylıklar sağlıyorlar. Karşılığında da kendi çevrelerini uyuşturucuya alıştırmalarını istiyorlar. Bunun için o ünlüye her türlü imkanı, istediğin yerde tatile git, yeter ki oraya birkaç arkadaşınla git, ailece gidin, beraber bunu onlara da denet, onları da bu işe bulaştır. Kadınsa kadın, işte paraysa para, her türlü imkan. Neden? Çünkü ünlüler rol model. Ünlüler bu işe bulaşırsa hayranları da onların peşinden yavaş yavaş alışır. Özellikle Aa, gençler, genç kızlar, genç delikanlılar toplumu uyuşturucuya alıştırmak için ünlüleri böyle kullanıyorlar, alet ediyorlar. Tabii ünlüler rol model ya. çok önemli. İşte devlet de bunun önünü kesmek için, ünlüleri bu işten uzaklaştırmak için büyük bir mücadele içinde. Tabii ki ünlülerin de bilinçli olarak devlete yardımcı olması lazım. Tedaviyi kabul etmesi lazım. Kendisi arındıktan sonra da çevresine ünlülerin Yani aslında büyük bir pişman, büyük bir şey var. Yani Türkiye genelinde büyük bir operasyon var. tabii Ama tabii. ben diyorum ki neden hep ünlüler? Yok efendim menajerler, yok efendim şarkıcılar, yok dizi oyuncuları, yok spikerler. İş adamları nerede? Niye onlara ulaşmıyorsunuz? Bir sürü iş adamı var. Kulağımıza gelenler var. Bunları kullananlar var. Neden onları tutuklamıyorsunuz ya da yargılamıyorsunuz? İş adamlarının ekonomileri de yüksek. Bunları yani onların ulaşmaları daha kolay. Doğru söylüyorsun. İşte ihbarlar da önemli. İhbar gelmesi de önemli. Delilli, ispatlı olması da önemli. Kolay değil tabii mücadele etmek. Ellerinden geldiği kadar şimdi şu anda mücadele içinde devlet. Bakalım nereye gidecek? Bakalım nereye gidecek ama şunu söylemem lazım. Yani daha bu işi yapan çok önemli, yani bu uyuşturucuyla haşır neşir olan çok önemli ünlüler dünyasında sanatçı, şarkıcı, oyuncu çok daha önemli, yakalananlardan çok daha önemli isimler var. Onları gözaltına alıp onları tövbekar yapmak lazım. Onları Evet, evet. onları ve onların da toplumun karşısına çıkıp bir zamanlar Allah rahmet eylesin sevgili Cüneyt Arkın'ın yaptığı gibi. Şimdi söyleyeceğim, ne alakası var diyeceksiniz. Cüneyt Arkın ne yapmıştı? Cüneyt Arkın Yeşilçam'da, ki o zaman Yeşilçam'da adı oyuncular dünyasının en ağır alkoliklerden biriydi. En ağır. Ben evine de gittim. Kılıcı gördüm şöminenin üzerinde. Levent'te villası vardı. O kılıçla, o Malkoçoğlu filmlerinde kullandığı o kılıçla
içiyordu. İçtiği zaman bazı insanlar sapıtır ya, bazı alkolikler Evet, sapıtır ya, evet. içkiyi ağzıyla içmez, bilmem neresini içer İçmezler, evet. denir öyleleri için. İçtiği zaman bir gün o kılıcı alıyor oradan, karısıyla tartışıyor. Betül Hanım'ı, karısını Levent'in sokaklarında çıplak ayakla kovalamaya başlıyor. Ağzından küfürler ki o kadar böyle içtiği zaman kendisini biliyor. Mahallenin bekçileri tesadüfen görüyor da kadını kurtarıyor Cüneyt Arkın'ın elinden. O Cüneyt Arkın sonra tövbekar oldu. Nasıl? E, Alkolü bıraktı ve Türkiye'yi üniversite dolaşıp konferanslar verdi gençlere alkolün zararları ile ilgili. Hakikaten o zaman 74-77 ildi Türkiye. Bütün illerdeki şeylere, üniversitelere, Harika bir şey yapmış. Vallahi onu takdir evet, ediyorum. Çünkü spor aslında salonlarına, dünyanın her en yer. büyük kötülüklerinin başı bence alkol. Evet, şimdi de ünlülerin uyuşturucuyla mücadele için ünlülerin uyuşturucuyu bıraktıktan sonra gençlere örnek olacak şekilde böyle konuşmalar yapması, kötülüğünü, yanlışlığını anlatması gerekir. Türkiye'nin çok önemli sanatçıları var. İsimleri açıklanmıyor ve şu anda onların da bir an evvel bir şekilde bundan arınması lazım. Artık gözaltına mı alınırlar yoksa kendileri mi tövbekar olur çıkarlar, biz bu işten kurtulmak istiyoruz derler. Ama sıra onlara geliyor. Sıra Şimdi onlara Bilal abi geliyor. Sıra ifşa onlara bence en geliyor. Bir güzeli. saniye, bir Bunları saniye, rezil bir etmek en saniye. güzeli. Dur İfşa bir etmek dakika, ne olur. önemli. Konuşayım ondan sonra lütfen. Ha. Sıra onlara geliyor. Ya kendiliklerinden çıkarlar, söylerler yaptıklarının yanlış olduğunu Evet. kendilerine hem sağlıklarına hem de kendi bütçelerine bugüne kadar çok büyük zarar verdiklerini çıkarlar, konuşurlar ve topluma derler ki biz bunu bırakacağız, ben bunu bırakacağım, çok yanlıştım ve devletimizin de şu anda yaptığı çalışmaları görüyoruz. Ben de örnek olmak istiyorum, kendime düşeni yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Devlet bana bugüne kadar hep saygılı davrandı. Hiç elime kelepçe vurmadılar benim. Evet. Hiç beni gözaltına almadılar. Ama ben hatalıydım ve bırakıyorum. Bunu desinler. Desinler yoksa öbür türlü kelepçelenip de gözaltına alınıp da çıkıp ifade vermeleri falan onlar için çok daha ağır olacak. Bunu da ben yarım asırlık bir magazin gazetecisi olarak söylemeyi kendime bir görev biliyorum. Evet, lütfen sen söyle şimdi. Yani ben de işte diyorum ki bunları ifşa etmekle, bunları böyle toplum içerisinde isimlerini sıfıra indirmekle, mesela bir Ela Rümeysa gibi, mesela bir Mehmet Akif Ersoy gibi, mesela en son yakalananlar gibi, mesela Bebek Otel'in sahibi gibi devlet çok da iyi yapıyor, canıma değsin. Çok En iyi yapıyor. azından bütün o genç nesili bunlar kötü örnek. Topluma kötü örnek bunlar. Bunların çıkıp ifşa edilmesi de kötü örnek. Çoluğa çocuğa kötü örnek. Aynen öyle. Aynen Yani. öyle. Sonra ben Teşekkür mesela ederim. bir takım iş adamları biliyorum. Benim bir arkadaşım var. Soyadı lazım değil. Adı Ahmet. Bana anlatırdı. Ya derdi işte benim iş adamı arkadaşım var. Sürekli Tayland'a gidiyor. Bilmem ne yapıyor falan. Neden sürekli bu iş adamlarını da takip etsinler? Hollandalar, Taylandlar. Niye? Çünkü bu maddeler oralarda serbest. Kullanımı serbest. Yasak yok. Dolayısıyla buralarda yasak var. Yasaklar burada tabii arzu doğuruyor. Dolayısıyla adamlar da gidiyor buradan Tayland'a, Hollanda'ya, Amsterdam'a, yok işte o Red Line'da içmeler, eğlenmeler. Yani aslında bunları takip etmeleri lazım. Bu kadar sıklıkla neden bu uyuşturucunun serbest olduğu ülkelere gidiliyor diye. Bu da benim kendi fikrim. Çok güzel. Peki Mert Ramazan ve Miray Daner'in birlikte oynadıkları, başrolde oynadıkları Bize Bir Şey Olmaz dizisi 8 bölüm olarak Şubat ayında yayınlanacak arkadaşlar. Şubat ayında büyük bir aşk hikayesi bu. Drama ve aşka doyacaksınız diyorlar. Bu diziyle ilgili çalışanlar, set arkasındaki insanlar drama ve aşka doyacaksınız. Mendillerinizi hazırlayın, gözyaşlarına boğulacaksınız diyorlar. Mert Ramazan Demir'le Miray Daner'in oynadığı bu dizi yakında yayınlanacak ve aynı zamanda aynı günlerde Afra Saraçoğlu'nun dizisi de Pera dizisi de yayına girecek. Yine aynı dijital kanalda Disney Plus'ta. O da çok ilginç bir hikayesi var. Günümüz dijital
çağının popüler ama çalkantılı dünyasını konu alan bir yapım. Afra Saraçoğlu çok ünlü bir influencer'ı ve çok güzel ve çok lüks içinde yaşayan bir influencer kadını karakteri canlandırıyor ve Furkan Andıç'la başrolde. İkisinin de dijitalde çok güzel yeni dizileri yayınlanacak. Zaten ulusal kanalda ATV'de şu anda Afra Saraçoğlu Abi dizisiyle, Mert Ramazan da Delikanlı dizisiyle yine ulusal kanallardan birinde yakında çekimleri başlayacak. Doyacağız yani bu gençlere. Ne diyorsun? Afra için mi? Furkan, şimdi onu araştırıyordum ben, bu çocuğu bakayım bir. Furkan Andaç. Andıç. O da çok başarılı bir oyuncu, yakışıklı bir çocuk. Yani evet, Koç burcu, evet 35 yaşında Koç burcu bir çocuk. Yakışıklı. Evet. Neden bu? Çok merak etmişimdir. Niye bu dizide oynayan erkeklerin %90'ı özel seçme mi? Hepsi yakışıklı. Ama güzel Hepsi olmuş. yakışıklı. Fark ettin mi? Evet, Çirkin evet. olanı görmedim ben. Anca Evet. işte bir rahmetli Kemal Sunal var. Çirkin bildiğim o var yani. Ay, nur içinde yatsın o var. Ama onun haricinde bakıyorum hepsi bebek gibi çocuklar. Ne kadar bu genç nesil, ne kadar aman yakışıklı. Kızlara öyle. Afra'ya bak. Evet. Yani bilmiyorum, sonuç itibariyle bu da Yeditepe Üniversitesi mezunuymuş zaten. Ama daha önceden de zaten birkaç bir yerlerde oynamış falan. Ama bana kalırsa muvaffak olabilir. Başarılı olur diyorsun. Başarılı olur. Olur. Başarılı olur diyorsun. Yani eğer hainlikler, fesatlıklar, yorumlar yine Mert Ramazan Demir üzerinden bir şeyler yaparlarsa, yürürlerse olmaz. Ama o kadar çok kötü niyetli, o kadar çok mutsuz insan var ki dizide bile mutluluklarını kıskanırlar. Sanal bir dünya dizi, onun bile mutluluklarını kıskanırlar. Dostlar, beğen yaparsanız çok memnun olurum ve abone olmadan bizi izleyenler, abone olursanız, like'larsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. İpekçim, bitirirken lütfen adresini, sana ulaşabilecekleri adresi. Ay, Ümrancığım da gitti, Bilal abicim. Evet, bana ulaşabileceğiniz adresi aslında Ümran ve Caner, dedim ki söylemeyeyim, sesim de kısık. En azından siz attachment yapın, izleyiciye gönderirsiniz dedim. Hani herhangi bir durumda bana ihtiyacınız olabilir, doğum haritanızı merak edersiniz, kendi hayatınızı merak edersiniz, işinizi, aşkınızı, sağlığınızı, paranızı, enerjilerinizi merak edersiniz. Dediğim gibi hem astrolojik alanda size destek olmaya çalışırım. Yıldıznamenize bakarım, doğum haritanızı çıkarım. Dediğim gibi DM'den bana mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla evet, adresimi yazmış Caner zaten. İpek, ama öyle değil Caner'cim. _astro. İpek Ünlü Koç da yazabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zor değil. Bilal abicim çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sağ ol, var ol, Ben eksik teşekkür olma. ederim. Biliyorsunuz Salı ve Cuma günü sizlerle birlikteydik. Bu arada bana özelden yazmışlar. İpek Hanım, neden Onur Akay yok? Onur çok meşgul. Onur yoğundu. Ben de Onurcuğumun yerine dün yayın yaptım. Tekrar sizin aranıza gelecek. Onun için merak etmeyin. Bugün ben vardım ama Salı günü tekrar birlikte olacağız. Eğer yine Onur'un müsait olmayan bir zaman olursa ben ya da Arzu Hanım doldurabiliriz yerini, problem değil. Biz bir aileyiz burada. Hepiniz de bu ailenin fertlerinden bireysiniz. Ben öpüyorum. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınızda olan bütün kötü enerjiler gitsin, çöpe atın. Unutun her şeyi. Hayat o kadar kısa ki. Hayat devam ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Esenlikle kalın. Dostlar, çok teşekkür ederiz. Nur Hayat, seni de seviyoruz güzel kardeşim. Niye bana selam vermiyorsunuz? Nur Hayat Aykoçlar. Sürekli olarak diyor özel abonelerinizi selamlıyorsunuz. Sana da selam olsun Nur Hayat. Dünyanın neresinden olursa olsun bizi izleyen herkes, bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Güzel Türkiye'mizin çeşitli illerinden bizi izleyen dostlar. Çok teşekkürler. Sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İpekçim, sevgiler. Hoşçakalın. Güzel hafta sonları. Bay bay. Sağ ol. Bay bay.